Herkese selamlar, ben Şizat Aksakal. Bu videoda Meksika Cancun, Isla Mujeres'in sahillerinde olacağız. Güneşin kavurduğu o sıcak sahillerden çıkıp adayı golf arabasıyla keşfedeceğiz. Cancun'dan başlayıp Chichén Itza'ya, Chichén Itza'dan Tulum'a, Tulum'dan ta Meksika'nın Belize sınırına kadar olan bu maceramızı bizimle paylaşmaya hazır mısınız? O zaman ilk durağımız olan Isla Mujeres'e hepiniz hoş geldiniz. Ultramar feribotuna şimdi bindik. Bizi Cancun'dan Isla Mujeres'e götürecek olan feribot. Kalkıyor. Güneş hafif şöyle bir bulutların arasına girdi. İnanılmaz güzel bir deniz rengi de ortaya çıktı. Mavinin tüm tonları şu anda bu denizde var. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuk yapacağız feribotla beraber. Otelimiz bizim kuzey plajında. Isla Mujeres'in otelimiz bizim adanın kuzey plajında yer alıyor. Orada da yine Mavi'nin 1500 tonu denizde var. Hadi bakalım adaya gidelim. Yalnız ağzım yüzüm yamuldu. Hiç bu kadar kuvvetli bir rüzgar beklemiyordum gerçekten. İnanılmaz bir rüzgar esiyor. Hatta şu an polarım uçuyor galiba. Gideyim de polarımı tutayım. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda feribottan indik ve indiğimiz yerde sahil şöyle. Feribot pisliği, tekne pisliği demeden insanın atlayıp yüzesi geliyor gerçekten. Harika bir sahile indik. Bakalım daha neler göreceğiz bu adada. Şimdiden kendimizi zor tutuyoruz denize girmemek için gerçekten. Hava da bugün cillop gibi, deyim yerindeyse. Dünkü gibi değil yani. Dün akşam biz geldik, daha doğrusu akşam değil, öğlen otele girdik falan, şöyle tam çıkacaktık, bir yağmur bastırdı. İnanılmaz. Herkes zaten sahilden kaçtık. Biz odadan gördük. Ondan sonra şöyle bir 15-20 dakika yağmur yağdıktan sonra tekrar açtı hava. Tam hazırdan tekrar çıkıyorduk, tekrar bir daha yağmur. Sonra çıktık ama sahilde pek şey yoktu. Havada kapalıydı. O yüzden dün çekim yapmadık orada. Yürümek zorlaştı. Kumlara geldik. Şöyle göstereyim. Yani bu mavilik gerçekten herhalde dünyada çok az yerde var. En azından ben çok az yerde gördüm. Harika. Kumların güzelliğine bakar mısınız ya? Kumların denizle buluştuğu yerdeki güzellik. Burası bir halk plajı arkadaşlar. Yani şezlong hizmeti veren yerler de var. Şöyle sağlı sollu. Şimdi birazdan sahil boyunca yürüyeceğim. Orada görürsünüz. Ama deniz gerçekten harika görünmüyor mu ya? Yani bayağı da kalabalıkmış. Ben bu kadar kalabalık beklemiyordum ama. Oh. Turkuazlığa bakın. Güneş biraz gitti. Güneşin her farklı açısına ya da güneşin ışımasına göre de renk değiştiriyor sahil. Harika. Isla Mujeres Kuzey Plajı, Playa Norte. Süper. Hızımızı alamadık. Kendimi hemen denize attım gelir gelmez. Bir suya girip çıktım. Çok güzel görünüyordu. Şimdi sahilde turluyorum. Doğu batı ekseninde gidip geleceğim, yürüyeceğim. O sırada da size hem sahili göstereceğim hem de buraya nasıl gelinir. Biz nasıl geldik, neler yaşadık onu anlatacağım. Şimdi kafamda başka bir şapka görüyorsunuz. Bu bir Meksika şapkası. Yeni aldım. Neden? Çünkü feribottaki rüzgardan benim şapkam uçtu. Artık öyle bir şapkam yok yani. Bu yüzden seyahatin geri kalanını bu şapkayla geçireceğim. Ama güzel oldu. En azından yerel, lokal, hasır, hafif hava alıyor. Güzel, çok terletmiyor. Şimdi buraya nasıl geldik biz? Araba kiraladık Cancun Havalimanı'ndan. O kiralık arabayı da feribotun yakınında bir yerde bıraktık otoparka. Günlüğü 200 pesoya ve feribota bindik. Feribotta git gel kişi başı 37 dolar. Ya git gel toplam 1150 peso falan ödedik. O da yaklaşık 2500-2600 lira falan yapıyor feribota. Biz neden araba kiraladık? Çünkü biz geri döndüğümüz zaman buradan Chichén Itza'ya gideceğiz. Videonun başında da bahsettiğim gibi bir road trip bu. Chichén Itza'dan sonra Tulum'a geçeceğiz. Orada senatoya uğrayacağız. Ondan sonra ta Belize sınırına kadar güneyde Bacalar'a kadar gideceğiz ve sonra geri döneceğiz. Cancun Havalimanı'na arabayı bir daha bırakacağız. Biz bu yüzden aldık. Ama siz eğer araba kiralamak istemiyorsanız Cancun Havalimanı'ndan herhangi bir terminalden dışarı çıktığınız zaman orada ada otobüsleri var. Ada otobüsleri sizi doğrudan Cancun şehir merkezine getiriyor. Cancun şehir merkezine geldikten sonra da orada A1 otobüsleri yani Puerto Juárez otobüslerine binebilirsiniz. O şekilde buraya ulaşabilirsiniz. Şöyle sahilden gideyim ya. O şekilde buraya ulaşabilirsiniz. Bu aslında buraya ulaşımın en ucuz yolu. Yaklaşık yani bu şekilde gidip gelirseniz 300 peso civarında para harcamış olursunuz. 2 otobüsle gidip gelirseniz eğer. Başka bir yol ise Uber.
Ama Cancun Havalimanı'ndan Uber çağırırsanız gelmiyor. Yani Uber çağırabiliyorsunuz ama Uber gelmiyor. Oradan kendinizi direkt buraya attığınız zamansa o da yaklaşık herhalde bir 800 peso ya da 1000 peso civarında bir şey tutacaktır. Çünkü oteller bölgesine biz daha önce gelmiştik havalimanından. Orada yaklaşık 1000 peso falan tutmuştu. Ondan sonra da dediğim gibi burası dediğim tabii Cancun Havalimanı'na kendinizi feribot iskelesine atarsınız. İskeleden de buraya tekrar yani hem adaya gidiş hem geliş. O şekilde bir yol izleyebilirsiniz buraya gidip gelirken. Peki buraya geldiğimize değdi mi? Yani şöyle denizi göstereyim. Tabii ki değdi. Yani burası Cancun'un incisi. Adanın en kuzey noktasında şu anda Playa Norte, kuzey sahili. Burası gerçekten adanın incisi bir yer. Bugün çok kalabalık, hava çok güzel. İnsanlar da bunu değerlendiriyorlar, bayağı da insan var. Bizim kaldığımız otel bu giriş yaptığımız sahile yaklaşık 100 metre, 200 metre uzaklıkta. Çok uzak değil. Ücreti ise 2 gece için 200 dolar civarında bir para verdik. Yani 200 dolar da yaklaşık işte ne yapıyor? 9 bin lira yapıyor. Türkiye'de böyle bir yerde tatil yaparsanız şu anda otel fiyatları nedir? Tam Ağustos ayına girmişken, Türkiye'de tatil mevsiminin tam ortasındayken, eğer siz de ödediğiniz ya da ödeyeceğiniz ücretleri yorumlarda yazarsanız, Türkiye'de tatil yapmanın maliyetiyle Meksika'da, Cancun'da, Isla Mujeres'te, Karayiplerin en güzel denizinde tatil yapmanın maliyetini karşılaştırabiliriz. Isla Mujeres kadınlar adası demek. Peki buraya neden kadınlar adası diyorlar? Burası Cancun'un artık Karayip Denizi'ne olan son noktası. Yani Cancun'a çıkan da Karayip Denizi'ne karşı Meksika'nın son toprakları. Buranın kuzeyine doğru yüzerseniz, şöyle adadan kuzeye doğru yüzerseniz doğruca Küba'ya çıkıyorsunuz. Burayı ilk İspanyollar bulduklarında buradaki yerliler, adada yaşayan yerliler adayı kadın heykelleriyle donatmış durumdaymış. Yani çok fazla kadın heykeli var. Doğal olarak İspanyollar ilk burayı bulduklarında buraya Kadın Adası adını vermişler. Isla Mujeres adını vermişler. İsim buradan geliyor. Dediğim gibi ada çok büyük değil. Enine boyuna 8 kilometre, 650 metre. Yani adanın bir ucundan bir ucuna golf arabalarıyla 20 dakikada falan gidebiliyorsunuz. Dün akşam gittiğimiz o Hidalgo Caddesi de buranın kalbinin attığı cadde. Gece kulüpleri var, restoranlar var. Şu anda bulunduğumuz sahilde buranın aslında bir nevi akvaryumu. Cancun'dan kalkan ya da adanın farklı yerlerinden kalkan bot turları da geliyorlar, buraya demirliyorlar. İnsanlar burada denize giriyor. Ve görüyorsunuz aslında bayağı açıkta olmasına rağmen İnsanlar falan hep ayakta. Yani gidiyorsunuz bu sahil derinleşmiyor. Suyun sıcaklığı ise öğleden sonra mükemmel bir hale geldi. Sabah daha serindi biz ilk geldiğimizde. Ama öğleden sonra gerçekten süper bir hale geldi. Şu anda insanlar bunun tadını çıkarıyorlar. Burası adanın aynı zamanda en dalgasız yeri çünkü kuzeyde doğal kayalıklar var. O kayalıklar da dalgayı kırıyor ve buraya çok sakin bir koy bırakacak. O yüzden insanlar burayı tercih ediyor. Peki adada ne yapılır? Yani burada aslında farklı aktiviteler yapabilirsiniz. Birincisi tabii ki golf arabası kiralayabilirsiniz. Bu golf arabası 24 saati 1500 peso ya da 90 dolar civarında para yapıyor. 45'ten hesaplarsak 3500-4000 lira arası bir ücret ödersiniz bir günlük. 1,5 saatliğine 45 dolar istiyorlar. O da yaklaşık işte 2000 lira yapıyor. 2000 lirayla 1800 lira arasında bir şey. Peki bu golf arabası kiralayarak işte adanın tadını çıkarmışsınız. Adada farklı noktalar var. Adanın güneyinde bu az önce bahsettiğim Kadınlar Tapınağı'nın çok fazla kadın heykeli var demiştim. Kadınlar Tapınağı da var. Adanın güney ucunda o tapınağın kalıntıları var. Onları görebilirsiniz. Batı tarafına gidip buradan Cancun'un fotoğraflarını çekebilirsiniz. Birçok yerde plaj var tabii ki ama dediğim gibi en güzel plaj burası. Başka yerlerde girmeyi tercih eder misiniz? Bilmiyorum. Buraya yaz aylarının başında balina köpek balıkları geliyor. Balina köpek balıkları dişsiz köpek balığı olarak geçiyor. Adadan sizi götürdükleri botlarla sizi balina köpek balıklarıyla beraber yüzdürüyorlar. Aslında böyle bir şansınız da var. Bu aslında eşsiz bir aktivite olarak değerlendirilebilir. Çünkü bir daha nerede acaba balina köpek balıklarıyla yüzebilirsiniz. Ama şu anda maalesef biz bunu yaşayamıyoruz. Çünkü şu an mevsimi değil. Dediğim gibi yaz aylarının başında oluyor. Buranın hep sezonu dedim. Ama eğer Eylül ile Kasım arasında gelirseniz burada bir fırtına riski var. Tropikal iklim olduğu için. O zamanlarda biraz daha ucuz oluyor. Hem kalma hem buraya ulaşım biletleri hem barınma giderleri biraz daha ucuz oluyor. Fakat dediğim gibi orada da tropikal fırtına riski var. Tropikal fırtınanın olmadığı günlerde de hava her zaman gece 23-20, gündüzse 28-30 derece arasında çok fazla değişmiyor. Sadece Haziran-Ağustos arasında 35 dereceler oluyor. Yani yaz olma sebebiyle hava çok daha sıcak oluyor. Bu plajın güzelliğini gördünüz. Bayağı eşsiz bir plaj. Aradığınız birçok şey de var. Kendiniz getirip buraya havlunuzu atabiliyorsunuz.
Ya da şemsiyenizi kurabilirsiniz. Kimse bir şey diyemez. Çünkü bu Meksika'da sahiller halkın. Ama aynı zamanda arka tarafta şemsiye hizmeti olan, şezlong hizmeti olan yerler de var. Biz de o hizmetlerden birini satın aldık. Yani biz de şezlong ve şemsiye kullanıyoruz. Onun ücreti de gün boyu 450 peso yapıyor ya da 25 dolar. İşte 1250 lira civarında 2 kişi. Tüm gün yediğiniz içinizde ekstra. Yani eğer şey olsun diye karşılaştırma olmasını istiyorsanız yani aşağı yukarı bir tane 30'luk bira 70 peso 150-160 lira civarında. Yani oradan karşılaştırma yapabilirsiniz. Şu anda hava bayağı sıcak oldu, yaklaşık bir 25 dakikadır falan yürüyorum bu eksik sahilde. Şimdi kendimi denize bırakacağım ben de müsaadenizle. Eğer siz de sahilin beyazlığını, denizin turkuazlığını da beğendiyseniz lütfen bu videoyu da beğenin. Uçak bileti masrafını göz önüne alırsanız bence Meksika, Cancun, Isla Mujeres Türkiye'deki herhangi bir lokasyondan daha ucuz olacaktır. Türk Hava Yolları'nın buraya direkt uçuşu var ama bu uçuş aslında direkt bir tartışılır. Önce uçakla Meksiko City'ye geliyorsunuz. Daha sonra orada uçak duruyor bir 2 saat. Eğer siz Cancun yolcusuysanız inemiyorsunuz. Cancun'a 2 saatlik bir bekleyişten sonra aynı uçak hareketleniyor. O uçakla beraber Cancun'a geliyorsunuz. Yani yaklaşık uçuşta 14 saat falan sürüyor. Yani buna direkt uçuşla diyebilirsiniz. Fiyatları da tabii mevsimden mevsime değişiyor. Sanırsam şu anda 55 bin lira civarında gidiş dönüş. Bir bakarsınız, değerlendirirsiniz. Hangisi daha ucuz? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi biz kendimizi bu turkuaz okyanusu sularına bırakalım. Se pasa bien rico. En la casa no alcanza para ir, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso. Pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champán, pero sí cervecita en la playa. Aunque poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Evet, karar verdik, şimdi araba kiralayacağız, golf arabası kiralayacağız. Bir saat, bir adayı bir turlamaya yetecek zaten o bir saat. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Adanın Cancun tarafından gidip Açık Okyanus tarafından geri döneceğiz. Heyecanlıyız ya. Ben ilk kez golf arabası süreceğim. Ben de ilk defa golf arabasına bineceğim. Ben de meraklıyım yani. Nasıl olacak bakalım. Hadi bakalım. Golf arabaları da şurada. Onlardan birini kiralayacağız şimdi. Eğer bunlardan bir tane kiralayacaksanız ehliyetinizi yanınızda bulundurun. Çünkü ben otelde bırakmıştım. Şimdi aldım, geri dönüyorum. Neyse ki otel çok uzak değil, yaklaşık 1 dakikamı falan aldı yani. Evet, aldık, başladık, gidiyoruz. Başladık. 1 saat boyunca şimdi adayı golf arabasıyla turlayacağız. Bu arada değişik bir şey ya, normal araba gibi değil, ilk kez sürüyorum dediğim gibi. Hadi bakalım. Rüzgar esiyor, şapkamıza sahip oluruz inşallah. Tutunacak bir yer de yok. Ama güzel. Uzunluğuna 7-8 kilometre, genişliğini Allah çarpıyoruz. Çarpamadık. Oo. Genişliği ise 650 metre falan. Az kalsın kaza oluyor bu arada. Çok güvenli değil bu arada. Gazı freni falan çok sağlam değil yani. Dikkatli olmak lazım. Şimdi 1 saatte herhalde Adana'nın dediğim gibi Cancun tarafından gidip deniz tarafından geri geleceğiz. Şehir merkezinin içinden geçiyoruz. Onları göreceğiz. Bir iki noktada güzel fotoğraflık yer bulursak onların fotoğrafını çekeceğiz. İstersek benzin de alabiliyoruz. Şurada benzin istasyonunda var. Keyifliymiş ya. Bir gün de golf kulübe gidelim ya sandım, işte golf oynayalım. Canım çekti. Burası da Adalıların, Şiyanların aslında mahallesi. 2 katlı müstakil evler, bu klasik Meksika tarzı. Renkli evler. Bu bizdeki kadere bakın. Çöp kamyonun arkasına düştük golf arabasıyla. Isla Mujeres'in bütün çöpünü göreceğiz şimdi. Ben daha yavaş giden tek araç. Çöp kamyonu. Eyvallah kral. Her şey yolunda. İyiyiz. Öğrendim arabayı kullanmayı. Evet, gayet iyi şu anda. Ya bir 10 dakika falan böyle bir cebelleştik ama şu anda iyi. Ha bak, yükselti bak. Biraz fazla sarsılıyor ama evet. Bir de adada çok fazla yükselti var tabii yayaları korumak için.
Oralarda dikkatli olmak lazım. Emniyet kemeri olmadığı için yani önümüzdeki golf arabasına mesela suluk düştü. Kadının suluğu düştü. O an var mı bilmiyorum. Varsa koyarız. Şu anda gitmek istediğimiz yere 2 dakikalık bir yolumuz kaldı zaten. 2 dakika sonra oradayız. Şimdi navigasyonuma bir bakayım. Evet 2 dakika kalmış. Şimdi şurada duralım. Aslında bu manzarayı, bu maviliği biraz da buradan görmek. Şimdi yaklaşık 25 dakika geldik. Şöyle bakın, yat turlarıyla da buraya gelebiliyorsunuz. Kendiniz de şu karşısı Cancun. Çok güzel görünüyor. Deniz harika. Şöyle şurada Garrafon Park var. Burada gelip detail yapabiliyorsunuz. Denizin içinde bir müze var. Sualtı müzesi var. O da dünyanın en büyük sualtı müzelerinden bir tanesi. Denizin altında insan heykelleri var. Tabii artık yosun tutmuşlar. Balıklar o yosunlara geliyorlar. Onları yemek için renkli renkli balıklar var. O etkinliğe de, o müzeye de katılabilirsiniz. Bu adaya gelip. Burada gerçekten 3-4 gün dolu dolu geçirirsiniz ve sıkılmazsınız yani. Çok fazla etkinlik var. Yani şu bile bence harikaydı ya. Yani heyecanlı falan, böyle hızlı gidiyorsun, kemer yok. Hani böyle bir ralli gibi ve her taraftan golf arabaları geliyor. Çok güzel bir etkinlikti gerçekten. Onu bile yapmak için gelmeye değer gerçekten. Şimdi izleme haresiyasıyla pozumuzu verelim. Sonra gidelim. Şimdi adanın en güney noktasına geldik. Zaten tura geliş amacımız da buydu. Gracias. Burada Mayalardan kalma kalıntılar olduğu söyleniyor ama sadece şu var şimdilik. Şurada bir dev bir iguana heykeli var. İsterseniz satıcılar var. Kocaman bir Punta Suriası var ve evet, Kadınlar Adası'nın neden Kadınlar Adası olduğunu gösteren şeyler de var. Şurada ileride kadın heykeli var. Burada bir sürü kadın heykeli var zaten, Kadınlar Adası. Isla Mujeres. Falezler falan çok güzel. Evet ya, bunu yapmaya değmiş ya, güzelmiş burası. Şurada da bir iguana var. Ben görmedim bu arada, yandaki ablalar bana gösterdi. Yandaki arkadaşlar gösterdi. Canlı bir iguana. Heykeli kadar büyük. Şurada da bir tane daha var. Vay be. Şu en uçtaki de gördüğünüz kalıntı. O da buradaki Kadınlar Tapınağı'nın. Burada birçok kadın heykeli. Mayalardan kalma kadın heykeli. Bunlardan biri. O heykellerden var. O tapınağın içinde var. Tapınağın tek kalıntısı da o gördüğünüz en uçtaki duvar. Bulduklarında burada bir sürü kadın heykeli varmış tapınağın içinde. Ama neden varmış? Açıkçası orasını bilmiyorum, araştırmadım da. Burası da güzelmiş ya gerçekten. Adayı sevmeye, adayı ilginç bulmaya, gelmeye, değer bulmaya devam ediyoruz. Allah'ım çok güzel manzaraymış ya gerçekten. Şuna baksana. Süper. Söz bulamıyorum ya, çok güzel bir manzaraymış. Adaya arabayla dolaşmak harika bir fikirmiş ya. Yani çok hoşumuza gitti gerçekten. Buraya gelen olsa da tavsiye ediyoruz. Ama 1,5 saat alın. Şimdi biz yetişmek için biraz hızlı gidiyoruz. O olabildiği kadar. Dur bakalım yetişebilecek mi? Bu videoyu buradan kapatalım. Bir sonraki videoda sizi Meksika'nın yerel lezzetleriyle tanıştıracağım. Çok güzel bir gün batımına gideceğiz. Ve bu adayı bitirip artık Chichen Itza'ya doğru yola çıkacağız. Herkese iyi akşamlar, iyi günler, iyi hafta sonları, artık her ne zaman izliyorsanız.